Yeni bir günden selamlar. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Öncelikle. Bence çok tatlı. Şimdi biz hazırlandık artık. Yaklaşık bir 5-6 gündür falan burada kalıyoruz. Artık şehir değiştirmek istiyoruz gerçekten. Çünkü burada aynı yerde durmaktan da sıkıldık. Şu anda bulunduğumuz yerin ismi Klayang ve bugün Pattaya'ya gideceğiz. 3 saat sürüş mesafesi uzaklığında bize Pattaya. Otobüs, otogar artık ne varsa araç bulmayı umuyoruz. Gider gitmez döner yemek istiyoruz arkadaşlar. Biraz sıkıldık aynı yemeklerden biz nedense. Son zamanlarda çok sıkılganız bu konuda ve diyoruz ki Pattaya'ya gidelim ve bir an önce döner yiyelim. 5 gece kalmışız arkadaşlar ve içmediğim smoothie, yemediğim pirinç ve omlet kalmadı. Ve toplamda $27 harcadım burada. Şaka gibi gerçekten. Yani böyle hastalanırsanız ve dinlenme ihtiyacınız varsa bu hale düştüğümden beri herkes bana Türkiye'ye dön, Türkiye'de dinlen falan diyor ama yok arkadaşlar ya burada dinlenmek bana çok daha iyi geliyor yani. He said to go in the front. Okay. It's better for you. Okay. Her arabaya binişim bu şekil. Okay. Perfect. Bulunduğumuz bölgede tek bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Burada Grab veya Bolt gibi uygulamaları bulamıyoruz. Biraz kırsal alanda kalmak istedik çünkü şehir merkezinde kalmak istemedik. O yüzden sorduk, kaldığımız yerdeki çalışanlara sorduk bize bir taksi ayarlar mısınız diye. Bu taraflarda böyle kendi aracıyla çalışan ya taksicilik yapan uygulamada olmayan şoförler var. Okay, let's go. Let's go. Let's go canım. Geldiğimiz yerde bir firmanın ofisi aslında. Burada bir otogar bulamadık. Bekliyoruz. Şu şekil. Nerede bir yere otursam bacağımı, ayağımı şöyle koymam gerekiyor. Yoksa çok fazla şişiyor. Sürekli bunun içinde olduğu için bu bir yarım alçı. Şu tarafta dikişim var. O yüzden her gün dikiş temizlememiz gerektiği için yarım alçıya aldılar. Bineceğimiz araç bu. Şimdi yer açılıyor bana. Chicken go here. Yeah. Yes, here, okay. Ben şurada oturabilirim. ครับอยู่สามย่านนะเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะเดี๋ยวว่าอีกทีครับ Saat demişlerdi ama 1,5 saatte geldik bile Pattaya'ya. Arkadaşlar sıkıntıdan öldüm. İnanılmaz sıcak ve çok sıkıcı. Hiç hava almıyoruz. Ve bugün gerçekten çok sıcak bir gün. Hava 34 derece falan. Okay, see you. You took this Yeah. and you left this and you left me. Okay, see you. Arkadaşlar Pattaya'ya geldik. Pattaya'da bir Airbnb bulduk. Şu şimdi motorun önünde giden yaşlı amcanın evinde kalacağız birlikte. Ya Hostel World, Booking falan baktık da bence bizi en çok mutlu edecek olan şey gerçekten şu an yaptığımız şey. Çünkü biz uzun zamandır mutfak arıyoruz arkadaşlar. Her gün gerçekten çok seçici insanlar olmamamıza rağmen aylardır buralarda olduğumuz için sürekli sokaktan yemek yemekten sıkıldığımız için de bir taraftan dedik ki şöyle bir mutfağı olan bir yer olsun. Güneydoğu Asya'daki şimdiye kadar gördüğüm ülkelerde en azından özellikle Tayland'da mutfak kültürü yok arkadaşlar evlerde çok fazla. Evlerde mutfak kültürü yoksa hostellerde olmasını da çok beklememek gerekiyor aslında. O yüzden hostellerde falan kendi yemeğimizi pişiremiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ya da normal bir otelde kaldığımızda da aynı şekilde ve sıkıldık artık dışarıdaki alternatiflerden yemekten sadece. Biz dedik ki böyle mutfağımız olsun, bir yaşam alanımız olsun. Yani bir ev ortamında da dinlenmek istiyoruz aslında. O yüzden Airbnb'den bulduğumuz bir ev var. Az önce motosiklette gördüğünüz Bertil İsviçreliymiş. Evinin bir odasını kiralıyormuş ama aynı zamanda kendisi orada kalmıyor muymuş? Ara sıra mı kalıyormuş? Hiçbir fikrim yok. Tanışacağız. Şimdi onlar gittiler eve. Biz arabadan şurada inmiştik. Buraya böyle bir 3 dakika falan yürüme mesafesinde. O yüzden yürüyemediğim için de burada bekledik. Eşyaların büyük çoğunluğunu aldılar, götürdüler. Ben burada onları bekliyorum. Tahmin ediyorum ki burası bir Müslüman mahallesi arkadaşlar. Şurada yolda, şunun arkasında bir tane cami görmüştük hatta. Motora nasıl bindiğimi sormayın arkadaşlar. İnerken nasıl ineceğimi hiç bilmiyorum çünkü. Çıldırmalık bir an yaşanıyor.
Geldik Airbnb'mize. İnanılmaz bir ortam. Bence biraz değişik 2 gün bizi bekliyor olacak. Kendimizi şu andan bile sanki büyük babamızın evine gitmişiz ve büyük babamızın evinde birkaç gün geçirecekmişiz gibi hissediyoruz. Burası oda. Şöyle vantilatör falan var. İnanılmaz sıcak. Şurada şöyle ayrıca bir buzdolabı var. Burada aslında normal bir Tayland evini de görmüş olacaksınız. Şöyle bir salonumuz var. Tabii ben koltuk değnekleri yürüyorum. O yüzden biraz sarsılıyorsunuz. Şöyle bir salon. Şurada bir televizyon. Bertil muhtemelen burada oturup şurada uzanıp televizyonunu izliyor. Şurada onun odası var. Burası banyo ve tuvalet. Şurada şöyle bir yemek alanımız var. Burası mutfak. Mutfak şöyle. Bayağı büyük geldi bize. Aylardır mutfak görmüyoruz. Biz 1 aydır birlikte geziyoruz Teva'yla. İkimiz de ayrı ayrı solo gezginler olduğumuz için hiçbir zaman böyle bir Airbnb'de kalmadık. Yani ne ben ne o. İlk defa birlikte kalacağız ve aylardır mutfak görmüyoruz. Mutfak için zaten bu Airbnb'yi tuttuğumuz için ayrıca sevindik. Ocağımız var, tezgahımız var, baharatlarımız var, bir şeylerimiz var. Güzel oldu. Bakalım Bertil'le nasıl anlaşacağız gerçekten. 50 yaşında olduğunu söylüyor ama bence 50 değil arkadaşlar. Yani bu şekilde yorum yapmak istemezdim ama hiç 50 yaşında görünmüyor. Daha büyük görünüyor aslında. Ama yani ona da bir farklılık olduğunu yüzünden okuyabiliyorum. Böyle bir anda evine bir bacağından sakatlanmış bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğu geliyor aslında. Ve tek başına yaşadığı bu evde böyle ayrı bir ses olacak. Onun için de garip ve ilginç olacaktır eminim yani. Nihayet yemek yemek için evden çıkmadığım bir gün arkadaşlar. Teva bana dedi ki ben dedi İtalyan genlerimle dedi harika makarna yapıyorum dedi. Ben dedim ki tamam o zaman makarna yapalım. Malzemeleri aldık ama inanır mısınız Tayland'da dışarıda yemek evde yemek yapmaktan daha az masraflı. Çünkü şuraya domates, makarna, peynir ve krema arkadaşlar $10 falan verdik. Dışarıda yediğimiz yemek kişi başı $1 falan yani düşünün. Gerçekten yemek için dışarı çıkmak istemiyorum ya. Do you wash the pasta? No. No, it's when it's like this. You don't. Continue. Scusi. Scusi, let the Italian in the place. Let the Italian work, baby. You can give water for. You can. One African village can live with all this water, baby. So what? So what? I put. It's too much pasta for what we have, no? What you think? Maybe let's make sauce with the other pans. How Italian are you? Huh? Tell me Yemin ederim. Ben de bir şey sandım ya. Klasik. But different salt, right? It's not salt. Tuz yok ya şurada. Even the cheese is already melting. No, it's so hot. What the fuck is going on? With salt it's really good. Güzeldi. Tatlı ama dedik ki 10 euro için gerçekten gerek yok yani. Dışarı çıkalım yiyelim. Daha iyi. Fazla keyif de almadıktan sonra ne anlamı kaldı? Bundan sonra dışarıda yiyeceğiz. It's not yours? Nej, vågar inte låna outside den. Jag har big Kawasaki annars. Kawasaki är 650. Det står på company. Okay. Can you drive her at the swimming pool? With Where the is motor? it? Is it close? Yes. No. Maybe I will work at home. It's What? okay. I work at home. Up to you. I just want another plate of pasta. What? Hot. Thailand. 31 degree now? Ouais.
Bayağı Ne? sıcak. No more? Kamera är det. Yani. Hı? Kamera. Oh yeah? Kamera. Till telefon. For YouTube, Nu här. don't have. Han på telefonen är. Benim telefonum var diyor. O Ee, kadar sıcak ki Fatih, evde ne durmak şansı? mantıklı değil. Evde durmak Expensive. dışarıda durmaktan daha mantıksız bir olaya döndü Not yani. expensive. Bir türlü tutturamadım şu olayı ya. Böyle daha 14,000. serin bir evde dinlenmek isterdim. O yüzden biz muhtemelen yarın Bangkok'tan da kuzeye doğru gideceğiz. Çünkü güneyde yapacak hiçbir şey yok. Yürüyemiyorum, yüzemiyorum, hiçbir aktiviteyi yapamıyorum ve güney iyice yanmaya başlamış. Telefon. It's expensive? Yeah. Want more? Faster? Yeah, I want more. Want water? Sanırsınız büyük babamızın yazlığına geldik ve sıcaktan ölüyoruz. Yaralarım da bu şekilde. Burası bayağı kabuk tutmuştu. Kabuklar soyuldu. Thank you my love. Pleasure. That's good. That's good. Pay $10. Ta money. Every time we speak more. Your daughter, she lives in Malmö? Your daughter? I speak Sweden. Company, everything. No problem. Swedish number. We have 2 SIM card. One for Sweden. Yeah, Swedish. two. One Thai och one Sweden. Han var en gammal, nummer 10. 10 och det är Samsung 10. Ja. 2 telefon. Two telefon. När han kom hem fick min katt 3. Det är 3 big inside house. You come to Thailand because it's hot? You come in every summer? Ja, vinter var nästan inte Sweden cold. It's very cold Sweden, I can guess. Uppe i Norrland big cold, men var nog så cold till dig. Nog så big snö. Small. Bara problem morning, rotten ice. Accident big. True. No good. Småland, uppåt, more cold.